Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için taş kadayıf tatlısı tarifim var. Hatay'a özgü bu tatlıyı mutlaka sizler de deneyin. Çok lezzetli bir tatlı. Hemen tarifime başlayalım. Tarifimize başlamadan önce en önemli püf noktalarından bir tanesini paylaşmak istiyorum. Tatlımızın şerbeti soğuk, tatlımız sıcakken buluşturuyoruz. O yüzden şerbeti önden yapalım. 1,5 su bardağı suyumuzu uygun bir tenceremize dökelim. 2 su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Şerbetimizi kaynatalım. Şerbetimiz kaynadıktan sonra suyumuzun üzerinde baloncuklar oluşacaktır. Şerbetimiz kaynamış demektir. O şekilde olduktan sonra ocağın altını kısalım. Kısık ateşte 20 dakika kadar daha kısık ateşte şerbetimizi pişirelim. Şerbetimizin kıvamı koyu kıvamlı bal gibi olacak. Şerbetimiz o kıvama geldikten sonra ocağın altını kapatalım. Oda sıcaklığında şerbetimiz ılısın. Ilıdıktan sonra buzdolabında soğuyana kadar bekletelim. Ben en az 1,5 saat kadar buzdolabında beklettim. İyice soğuduktan sonra şerbetledim tatlımı. Bu aşaması çok önemli. Bu arada şerbetimiz için birkaç damla limon sıkıyoruz. Hemen tatlımızın hamurunu yapmakla başlayalım. Tatlımızın hamuru pankek hamurundan biraz cıvık olacak. Şimdi vermiş olduğum malzeme ölçüleri tam 23 adet taş kadayıf için ölçülerdir. Hem şerbeti hem de hamuru. 1,5 su bardağı ılık suyumuzu uygun bir kabımızın içerisine dökelim. 1 tatlı kaşığı toz mayamızı ekleyelim. 1 yemek kaşığı toz şekerimizi ekleyelim. Yarım çay kaşığı tuz ekleyelim. Bu malzemelerimizi el çırpıcısıyla karıştıralım. Yarım su bardağı irmik ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. İrmiği ekledikten sonra karıştırıyorum. Yaklaşık 2-3 dakika kadar karıştırdım. Sonrasında 1 su bardağı unumu ekliyorum. Tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Bakın kıvamı bu şekilde olacak. Gayet akışkan, cıvık bir hamur. Bu şekilde olduktan sonra hemen hamurumuzu streç filmleyip üzerine ya da örtüp bir 20 dakika kadar dinlendiriyoruz. Mayalandırmaya bırakıyoruz. Çok fazla dinlendirmenize gerek yok. 20 dakika mayalandırmanız yeterli olacaktır. 20 dakikanın sonrasında hamurumuzun streç filminin üzerinden çıkartalım ve hemen hamurumuza şekil verip pişirmeye başlayalım. Bu tatlımız bildiğiniz gibi yöresel bir tatlı. Fırın kullanmadan ocakta çok kolaylıkla yapabileceğiniz çok lezzetli bir tatlı. Şimdi 1 yemek kaşığı ölçüsünde hamurumdan harcımı alıyorum ve yanmaz yapışmaz bir tavanın üzerine döküyorum. Kısık ateşte pişiriyoruz. Kısık ateşte bu şekilde hamurumuzu yaydıktan sonra üzerinde nokta nokta baloncuklar olduktan sonra hemen alabilirsiniz. İki tarafını pişirmiyoruz. Sadece bu alt kısmını pişiriyoruz. Üzeri zaten gördüğünüz gibi ısıda bekledikçe hamurumuzun üzerinde noktacıklar oluşacak ve pişecek. Piştikten sonra hemen bir spatula yardımıyla alıp tabağımıza koyuyoruz. En öndeki gördüğünüz gibi pişti. Hemen alıp tabağıma koyuyorum. Bu şekilde olduktan sonra hepsini alabilirsiniz. Hamurum bitene kadar bu işlemi uyguluyorum. Sizlere hemen birkaç tane nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Önden ben böyle sıcak sıcak hemen kapattım. Taş kadayıflarımı hazırladım. İlk önce hazırlamış olduğumuz hamurumuzun içerisine ceviz parçalarından koyalım. İstediğiniz şekilde koyabilirsiniz ama hamurun yırtılmaması için içerisine dolacak kadar koymanız yeterlidir. Ben çok ufalamadım. Bu şekilde hafif iri parçalar halinde cevizlerimi böldüm. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Böyle ağza çıtır çıtır gelmesi oldukça lezzetli oluyor. Arasına cevizi koyduktan sonra hemen uç kısımlarını parmak uçlarımla bastırıyorum ve yapıştırıyorum. Zaten çok kolay bir şekilde yapışıyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde hazırlıyoruz. Taş kadayıf yapmanın bir diğer püf noktası ise kızgın yağda taş kadayıflarımızı pişireceğiz. Mutlaka yağın kızgın olması gerekiyor.
Bu sesi duyduktan sonra taş kadayıflarınızı arkalı önlü olmak üzere sürekli çevire çevire kızartalım. Bu kısmı da çok önemli. Sadece arka kısmının pişmesini bekleyip diğer kısmını da bir kere hamlede pişirirseniz eğer, kızartırsanız eğer güzel sonuç alamayabilirsiniz. Ben deneyimlediğim tüm yöntemleri sizlere anlatıyorum. Gerçekten bu kadar detaylıca birçok tarifte püf noktalarını bulamayabilirsiniz. Ben size tüm püf noktalarıyla bildiğim bütün bilgileri anlatıyorum ki güzel sonuç alın. Sevdiklerinizde çok lezzetli tarifleri, tatlıları yiyip tüketin diye. Gördüğünüz gibi ben sürekli hemen çevire çevire tatlımı pişiriyorum. Her yerinin eşit bir şekilde kızarmasına önem gösteriyoruz. Bir tarafı çok yanmış, bir tarafı az yanmış bir şekilde yapmıyoruz. Devamlı çevire çevire tatlımızı kızartıyoruz. Bu şekilde kızardıktan sonra soğumuş, çok soğuk olan şerbetimizin içerisine tatlılarımızı iyice süzelim. Süzdükten sonra soğuk şerbetin içerisine döküyoruz. Soğuk şerbetimizin de sıcak olmaması için bu aşamada tatlılarımızı iyi süzmek çok önemli. Çünkü tatlılarımız sıcak olacağı için ister istemez şerbeti ılıklaştıracaktır. O yüzden yağın damlasından hiçbir şekilde şerbetin içerisine damlatmamanıza özen gösterin lütfen. Aksi halde şerbet sıcak olursa, tatlı da sıcak olursa istediğimiz kıtırlık ve çıtırlık taş kadayıfın dış yüzeyinde olmaz. Bu çok önemli. Lütfen buna da özen gösterelim. Şimdi sizlere zaten en son sunumda göstereceğim. Çıtır çıtır, dışı kıtır oluyor. Bu da zaten bu tatlının en önemli özelliği, yumuşak olmaması. Dışı kıtır, içi de çok lezzetli bir tatlı. Sıvı yağda kızarttığımız tatlılarımızı şerbetin içerisinde 2 dakika kadar bekletiyoruz. 2 dakika kadar bekletmeniz yeterlidir. Hemen şerbetinden alıp ayrı bir sunum tabağına alıyoruz. Bu şekilde hemen servis edebilirsiniz. Dilerseniz üzerine toz antep fıstığıyla süsleyebilirsiniz veya cevizle de süsleyebilirsiniz. Ben sade olarak sunum ettim. Sizlere hemen yakından çıtırlığını ve kıtırlığını bu tatlının göstermek istiyorum. Özellikle taş kadayıf tatlısını çoğu yerde süt ve yoğurtla yaptığını görebilirsiniz. Ama benim tarifim çok özel, çok büyük bir ustanın tarifiyle hazırladım. Mutlaka suyla yapmanızı tavsiye ederim. Süt ve yoğurt girince ağızda eriyen, ister istemez yumuşak bir tatlı oluyor. Ama suyla yaptığınız zaman kıtır kıtır ve çıtır bir taş kadayıf tatlısı elde etmiş oluyorsunuz. Orijinal taş kadayıf tatlısını bu tarifle deneyin, çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdi ne kadar çıtır olduğunu dinleyebilirsiniz. Bir ısırık alarak çıtırlığını ve kıtırlığını tatlımızın sizlere anlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Tam olarak dokusunu anlamışsınızdır. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu muhteşem tatlıyı denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi sabırsızlıkla bekliyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinizin mesajlarını okuyorum ve mutlaka dönüş sağlıyorum. Beni nerelerden takip ettiğinizi çok merak ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.